Gidiyoruz. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tobik'le beraber nereye gidiyoruz hayatım? Bosna Hersek. Hadi bakalım. Adnan Menderes Havalimanı'ndayız. Buradan Sabiha Gökçen'e gideceğiz. Oradan da Saraybosna Havaalanı'nın ismi. yani Sarajevo. Evet, oraya gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Bak böyle gidiyoruz hatta. Hop. Geldik. Havalimanına indik. Buradan otobüsle merkeze doğru gideceğiz. Biz bayağı kalın giyindik ama hava güzel çıktı. İzmir'den farkı yok şu an buranın. Şu an bir fark yok. Belki hani ertesi... Yandık yani, yandık. Yarın daha soğuk görünüyor. Bugün de 13 dereceymiş ama yine hafif bir serinlik var ama çok da üşütecek bir şey değil. İzmir gibi ya şu an. Ocak ayındayız. Buranın daha soğuk olmasını bekliyorduk. Bakalım videonun ilerleyen zamanlarında ne olacağını göreceğiz. Hadi gidelim. Söylesene, içlik bile getirdim de. İçlik, yanında içlik getirdim. Bakalım kullanacağız mı? Az sonra. Durağa doğru yürürken binalardaki kurşun izlerini gördük. Baştan başa hep kurşun izleri var. Ülkede şöyle bir şey varmış. Bu yapılanları unutmamak için binaları yaptırmıyorlar. Bu şekilde kalmasını istiyorlarmış. Yaşananları unutmamak için. Bu Sırbistan'la Hırvatistan'la yaşanan savaştan kalan kurşun izleri. Durak da 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde böyle bir durak. Aynı zamanda Google haritalardan gayet de otobüslerin gittiği rotalar gösteriliyor. Otobüs de 10 dakikada bir görünüyor. 103 numaralı otobüse bineceğiz ve sanırım son durağında ineceğiz. Burada da otobüsler görünüyor mu bilmiyorum. Yukarıda kordonlara bağlı şekilde gidiyor. Şimdi otobüse iniyoruz ve size birazcık Saraybosna, yok söyleyemedim. Ve şimdi sizi Saraybosna manzara... Sen söyle, yapamadım ben. Şimdi sizi Saraybosna manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ediyoruz Subaru. Odamıza geldik. Merkezde, Başçarşı'nın biraz yakınında Apartman Zari diye bir yere ayarladık. 4 gecelik konaklama 79 euro. 8 euro da bir şehir vergisi var. 2 kişi için toplam ödeyeceğimiz. Odamız bu şekil. Bu kadar. Göründüğü kadar bir yer. Yatakları ayrı. Maalesef son anda bunu bulabildik. Biz normalde konaklamayı ayarlamamıştık. Daha doğrusu bir yere ayarladık ama en uygun yer orası gibi düşünmüştük. Sonra bir baktık burası daha uygunmuş. Ama odanın dışında sadece bize ait olan bir tuvalet var. Tuvalet, banyo bu şekilde. Odanın dışında ama dahil yani. Tepede sonuçta. Şimdi hemen hazırlanıyoruz ve yemek yemeye gidiyoruz. Odadan çıktık. Odamız güzel. Beğendik. Çok temiz bir yer. Aynı zamanda direkt merkezde. Adımımızı attığımız anda çarşı bölgesinin içine çıktık. Şu an yürüdüğümüz sokak Saraçi ve devamında Ferhadiye dedikleri sokak, cadde, yürüme yolu, sevgi yolu, ne derseniz artık. Tabii ki burada böyle bir şey var, sana onu göstereceğim. Kültürlerin buluştuğu yer olarak geçiyor bu bölge. Bir taraf arkamızda duran yer Müslüman bölge, karşımızda duran yer Hristiyan bölge ve tam bunların kesişiminde şöyle bir yer var. Şöyle Sarajevo Meeting of Cultures dedikleri bir yer. Şimdi karnımız aşırı acıktı. Tekrardan Balkanlara gelmişken ne yeriz hayatım? Köfte yiyeceğiz. Aynen öyle. Nune isimli cevap köftecisine geldik. Burada cevap köftesi yiyeceğiz. Tabii ki de ben 10 tane yiyeceğim. Tuba 5 tane yiyecek. Benimkinin yanında kaymakla söyledim. Çok güzel gidiyor yanında diye. Burası direkt zaten Ferhadiye Caddesi üzerinde bir yer. Fiyatlar da uygun. 5 tane cevap köfte 6 mark. Yani 3 euro civarı. 10 tanesi de 6 euro civarı. Bayağı uygun bu arada düşününce. Yoğurt yanında söylediğinizde 2,5 mark. Kaymak da 2,5 mark. 2,5 euro yapıyor ikisi birlikte. Bakınız gösteriyorum. 10 tane böyle bir ekmeğin içinde geliyor. Böyle bir köfte. 5 tanesi de bu şekil geliyor. Şimdi bir tadına bakayım. Vallahi 10 tane geldi. Aşırı coştum. Bakayım. Aşırı lezzetli kız. Çok güzel. Bakalım güzel diyor sadece. Yanında da kaymak geldi. Şimdi onun da tadına bakacağım. Eti de alayım. Şöyle kaymakla birlikte. Kaymakla efsane oluyor. Biz şimdi bunları yiyoruz. Tüketiyoruz, yok ediyoruz. Sonrasında gezmeye başlıyoruz. Bu arkamızda gördüğünüz yerden giriyor. Bu Ferhadiye Caddesi'nin üzerinde. Biraz koktuk ama olsun. İşin parfümüdür yani. Yürürken bir ayakkabıcı gördük. Hemen bir ayakkabı fiyatlarına bakalım dedik. Tuba'nın baktığı bir ayakkabı vardı. Şimdi markasını vermeyeyim. Türkiye'deki fiyatı 6.000. Buradaki fiyatı 3.500'e geliyor. Burada tax free var mı bilmiyorum. Ona bakacağım. Eğer varsa belki onu da kullanırız. Hani öyle bir şey olsa daha uyguna gelir. Bu cadde üzerinde gezilecek, görülecek bir sürü mağazada var. Bu da size bir bilgi olsun. Arkamda duran Sacred Heart Katedrali'ne geldik ama katedral normalde 5.30'a kadar açık görünmesine rağmen şu an kapalı. Anlamadım sebebini. Bugün kapalı. Artık açık denk gelirsek gireceğiz. Zaten bu buranın merkezinde yer. Şöyle size de göstereyim. Direkt merkezde bir yer. Yolumuzun hemen üstündeydi. Ama kapalıymış şansımıza. Artık zaten buradan hep geçeceğiz. Bunu birkaç kere daha söyleyeceğim galiba. Gezemedim ya, içime oturdu. Şimdiki durağımız Gazi Hüsrev Bey Camii.
Yanında da eski saat kulesi var. Ben size ne zaman yapıldığında alta yazdım. Gazi Hüsrev Bey Camisi'ni gezmek için de Tourist Information'a gitmek gerekiyormuş. Ama kimse yok. Kapı kapalı. O yüzden gezemedik. Şimdi geldiğimiz yerde Morika Han dedikleri bir han. İçerisinde çok böyle eski eserlerin satıldığı bir yer var ama hiçbir şekilde fotoğraf ve video çekilmesine izin vermiyor. Burada zaten Osmanlı yapısı olduğu için çok fazla han, bezisten bulunuyor. Şimdi geldiğimiz yerde Baş Çarşı dediğimiz bölge. Baş Çarşı'da en ünlü olan yerde bu Sebil dediğimiz ta Osmanlı zamanında yapılmış su kaynağı. Hala da su akmaya devam ediyor. Siz ne yapıyorsunuz? Videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz niye beğene tıklamıyorsunuz? Ayrıca abone olmanın bedava olduğunu biliyor muydunuz? Bence abone olun. Bu görmüş olduğunuz Sebil'den akan su da 1750 yılından beri yanlış görmediyse akmaya devam ediyor. Osmanlı zamanında yapılmış. Kaç yıldır ya akıyor su. Suları yokmuş. Su getirmişiz ona. Sebil'in bulunduğu yerde Baş Çarşı olarak geçiyor. Zaten çarşının tamamı buradan başladığında buradan aşağılara doğru, güneş de çok güzel vurdu gerçekten, gidiyorsunuz. Yol üstünde değil, Baş Çarşı'nın hemen arkasında eski Sırp Ortodoks Kilisesi'ni gördük. Orası müze olarak kullanılıyormuş. İçerisi aşırı soğuk. Hatta ben bir yeri çektim. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu. Ama gelip görebilirsiniz. Giriş ücretsiz. Kimse sormuyor. Aslında fotoğraf çekmek de yasak. Video çekmek de yasak ama içeride kimse yoktu. O yüzden biz de etrafı size çekebildiğimiz kadar çektik. Sıradaki durağımız da Bursa. Bezisten. Bursa olmaz mı? Şöyle. Karşıda gördüğünüz yer. Bakalım Bezisten içi nasılmış? Bezisten bölümü bir müzeymiş arkadaşlar. Şu yanımda görmüş olduğunuz yer. Altında zaten oturulacak yerler var ama iç taraf müzeymiş. Müzede 4'te kapanıyormuş. Saatte şu an 4'ü 3 geçiyor. Şans. Bak burada da binaların üzerinde kurşun izleri, savaştan kalma izler hala duruyor. Yol üstünde denk geldiğimizde Taşlı Han diye bir han var. Hanı size gösteriyorum. İçini rahatlıkla gezebilirsiniz arkadaşlar. Bu. Taştan bir arkeolojik bölünmüş. 1540'ta yapılmış bu han bölümü. Ama 1879'da hem savaşlar hem yangınlar buradaki hanı yok etmiş. En son geriye de böyle bir yer kalmış. Taştan hemen yanında da Gazi Hüsrev Bey Bezisten var. Buraya doğru girelim. Demin geçtikçe girmedik. İçerisi güzelmiş bak. Bezisten dediğimiz yerde ne kadar sıcak lan içerisi. Bezisten zaten bildiğimiz Osmanlı zamanından kalan alışveriş yapılan yerler olarak geçiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam yorumlara yazabilirsiniz. Ama yazmıyorsunuz zaten böyle şeyde beni sevdiğinizden. İçeri aşırı sıcak. Çok güzel. Gelip görmeniz gereken bir yer bence. Bu arada magnet alacaksanız da Gazi Hüsrev Bey Bezisten'den alabilirsiniz. Burada fiyatlar daha uygun. Baş Çarşı'nın orada tanesini 3 marktan veriyorlar. Burada 2 mark var. 5 marka 3 tane bile alabiliyorsun. Değişikken kaçırmayın burayı. Ferhadiye Caddesi üzerinde şehir pazarı olan bir yer var. Buranın içerisinde yerel peynir, yerel etleri, artık burada şarküteri olarak neler satılıyorsa hepsi mevcut. Bir şeyler alacaksanız zaten neyin helal neyin haram olduğunu da üzerine yazmışlar. Haram yazmamışlar da helal yazmışlar. Ferhadiye Caddesi'nin hemen başlangıcında da ya da bu taraftan gelirseniz bitişinde sönmeyen ateş bulunuyor. Ateşimiz burada sönmüyor. Bu ateş yıllardan beri yanmaya devam ediyor. Sadece bir dönemde birkaç tane sarhoş gidip ateşi söndürmüş. Onun dışında da hiç sönmeden yanmaya devam ediyormuş. Ne kadar güzelmiş ya bina falan. Akşam oldu, ışıklar yandı. Yılbaşı ışıkları hala duruyor. Bak ne kadar güzel oldu. Bak ne kadar tatlı oldu. Müziklerden telif yememek için hızlı söyleyeceğim. Yemek öncesinde gezilecek yerleri bitirdiğimiz için saat de şu an 5'i geçti. Ne yapalım dedik. Burada Celtic Pub diye bir pub vardı. Pub'a oturduk. Burada birer bira içeceğiz yemek öncesi. Tuba Hırvat birası söyledi. Pan marka. Ben de buranın yerel birasını söyledim ama yanlış getirdi. Şimdi normalini getiriyor. Buranın yerel birasıymış. Sarajevsko diye geçiyor. Böyle siyah bir bira, bakar mısınız? O kadar güzel ki. Arkadaşlar alkol dostunuz değildir. Asla alkol kullanmayın. Arkadaşlar burada hava çok güzel. Mekandan kalktık. Mekanda içeride sigara içilmesi dışında herhangi bir problem yoktu. Gidilmesini tavsiye edebileceğim bir yer. Biraz kokmuşuz. Sigara kokusu işte. Sigara gibi değil de hala köfte kokuyormuşum. Köfte kokarsa güzel, problem yok. Burada bir müze var. Saat 9'a kadar açıkmış. İnsanlığa Karşı Suçlar Müzesi diye geçiyor. Saat şu an buranın saatiyle 6.30. Türkiye saatiyle 8.30 ve biz sabah 5'ten beri uyanırız aslında. 15 saattir ayaktayız. Ve daha akşam yemeği yiyeceğiz. Hani garip, şu anda hani adapte olamadık henüz ama olacağız gibi. Hafif rüzgar var. Serin bir hava. İzmir'den serin bir hava şu an. Onu söyleyebilirim. Akşam üzeri falan görebiliyoruz. Bir kere çıktık ya mesela. O zaman çok soğuk bence. Bayramda. Olabilir. Neyse. Ne diyor ya? Ne diyor? Dinleme. Arkadaşlar Tuğban da dinlemiyor. Benim dediğimi dedi. Üşüyor bir de yok diyor. Çıktık daha sonra. Yok sıcak. Yo sıcak. Müzeye girdik. Müzeye giriş kişi başı 18 mark. Biraz pahalı. 92 ve 95 yılları arasında olan olaylarla ilgili görseller gösterebildiğim kadarını size göstereceğim. Müzeden çıktık. Benim gezdiğim en zor müzelerden biri değil. Olayları hep duyuyoruz, biliyoruz, okuyoruz ama
Böyle yaşamış kişilerin anılarını görmek, oraya ait fotoğraflar görmek, böyle canlı şahit olmak çok büyük bir katliam ya, öyle böyle değil. Yani her yeri çekemedim arkadaşlar. Her yeri çekmek mümkün değil zaten, hani gelip bakamıyorsun bile, o kadar kötü fotoğraflar var. Evet biraz pahalı ama yani gelip görmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilmiyorsanız da olayları araştırmanızı istiyorum. 92-95 arasında Bosna Hersek'te olanlar hani unutulmaması gereken şeyler. İnsanlığın unutmaması gereken şeyler. A few moments later. Biraz yürüdükten sonra Dveri isimli mekana geldik. Mekanda devamlı Balkanlara geliyoruz ve asla yemiyoruz. Gulaş çorbası söyledik. Buranın en ünlü eti varmış. Ondan söyledik tabii ki de. Arkadaşlar bizim Balkan videolarımızı izlediyseniz genelde et yeriz. Ve yanında da buranın yerel bir ekmeği varmış. Ondan söyledik. Bakalım hepsi gelsin. Göreceğiz. Tuğba şu an aç gördüğünüz gibi. Peki Tuğba yemeği yiyince ne diyecek? Güzel. Bu arada etrafta size göstermek istiyorum. Etraf böyle her yer sarımsak. Sarımsak her yer. Bu buranın ünlü steak dedikleri. Üzerinde galiba kaymak var. Şöyle bir tabakta geliyor. Şöyle bir tane gulaş çorbası. Şu çorbayı bir daldık kaşığını da bir görelim Tuba nasıl bir şeymiş. Et ve patatesden oluşan. Şöyle de buranın ekmeği var. Sıcak mı? Sıcak. Sen böyle bilirsin zaten. Tuba'nın elleri arkadaşlar ateş geçirmez olduğu için. Önce gulaşın tadına bakmamı istiyor Tuba. Ekmekle bir. Şöyle bir ekmekle tadına bakayım. Aa çok güzel bu. Ekmek bu arada harika, bak dağılıyor. Boşnakçası poğaça diye geçiyor. Poğaça gibi ekmek. Şu üstteki neymiş ona bakacağım. Bu kaymak değil, mayonez. Üzerine mayonez koymuşlar. Böyle yemeği de size göstereyim. Biftek deyince ben et gelecek dedim. Ha, içi peynir doldurulmuş, etrafı sarılmış ve kızartılmış. Bayağı lezzetli. Kötü bir şey olacağını düşünmüştüm. Yemekten kaçtık ya hep bunu. Sulu yemek gibi, karışık bir şey gibi falan. Yok, güzelmiş gerçekten. Tuğba ilk defa uzun konuştu, ben de heyecanlıyım. Bunları yiyoruz ve sonrasında devam ediyoruz. Mekandan kalktık. Restoran olduğu için tabii cevapi yediğimiz yerlere göre bir tık daha pahalı ama şöyle söyleyeyim. 2 tane ana yemek, bir tane şarap, bir de ekmek söyledik. 30 euro. Düşünün aslında çok da pahalı değil. Şimdi şunu fark ettik. Gittiğimiz yerde rezervasyonumuz olmadığı için belli bir saate kadar oturabiliyorduk. Otursak da oturduk da. Bizim de zaten yok be, biz zaten bir saatten fazla bir yerde oturduğumuzu Evet. görmedim daha. Biz yapamıyoruz. Restoranlarda oturamıyoruz. Ya şey gibi oluyor. Arkadaşlar siz oluyor mu bilmiyorum. Gezen arkadaşlarda şöyle bir şey oluşuyorsa biz de aynı kafadasınızdır. Oturunca sanki bir şeyleri kaçırıyormuş gibi hissediyorum ben. Mesela mekanda kapalı bir yerde oturunca Sürekli yürümemiz lazım. hani dışarıyı görmem lazım. Dışarıda bir yeri daha görebilirim gibi düşünüyorum. O yüzden oturamıyoruz. Ama o bizim genel ya bence. Normalde de. Olabilir. Normalde biz normalde de öyleyiz. Ya evde yatacağız. Arası yok. Ya evde yatacağız ya devamlı yürüyeceğiz. Hani şey diyordum. Burada rezervasyon gerektiği için şimdi yarın gideceğimiz yerde rezervasyon yaptırmaya karar verdik. Ne olur ne olmaz. Hava aşırı soğuk oldu. Daha doğrusu hava soğuk değil. Rüzgar esiyor. Çok fena rüzgar esiyor ve bir anda estiği için içine kadar işletiyor. Ve biz de bugünü burada noktalıyoruz. Artık bugünün yorgunluğu üzerimizden atıp yarın tam gaz Sarajevo'yu gezmeye devam edeceğiz. Sabaha nasıl gidelim Tobik? Üşüyerek gidelim. Bir ya hadi 1, 2, 3. Günaydın arkadaşlar. Bugün Saraybosna'da ikinci günümüz ve hava iyi. Şu an gayet güzel. Eldiven getirmiştim ama şu an ellerim ateş gibi oldu. Bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz yerden direkt nehre inebiliyorsunuz ve bu iyi bir şey değil bence. Düşersen çünkü fena. Bugün ilk olarak hemen karşımızda, daha doğrusu kaldığımız yerin karşısında olan City Hall. Buranın belediye binası var. Şu koskocaman şehir binası. Gelip burayı görün diyorlar. Hani içinde ne var bilmiyoruz. Bayağı eski bir bina. Avusturya Macaristan zamanında yapılan bir bina. Bu arkamda görmüş olduğunuz evde İnat Kuca diye yazıyor. İnat evi diye geçiyor. İşte bu binanın yapıldığı dönemde Avusturya Macaristan için herkes evlerini satıyormuş. Devlet binası olsun diye. Burası inat etmiş, satmamış. O yüzden ismi İnat Evi olarak kalmış. Devlet binası 9'da açılıyormuş burada. Saatte 9'a daha 3 dakika var. O yüzden hemen yakındaki börekçiye gidiyoruz. Gideceğimiz börekçi de Burekdinska Bosna diye buranın en ünlü börekçisi. Bakalım Bosna'ya geldik, bir Bosnak ne ya? Bosna'ya geldik, bir Boşnak böreği yiyelim. Bosna börekçisine geldik. Şimdi ben size gelenleri göstereyim. Şöyle üzerinde sosuyla kıymalı geldi, peynirli geldi. Fiyatlarını kalkarken söyleyeceğim, ne kadar bilmiyorum. Çünkü dışarı oturduk, direkt söyledik. Türkçe de biliyorlar. Sipariş verirken bir sıkıntı da yaşamazsınız. Önce Tuğba bizim için kesecek ve servis edecek. Şimdi onu izliyoruz. Yiyecektim ben direkt aşkım. Bayağı güzel. Şimdi Tuğba tadına bakıyoruz, bir de ona bakalım. Güzel. Ama yedim daha önce. Hani ben de şu an hani aman olmadım ama gayet lezzetli. Şimdi peynirli bir tadına bakalım o nasılmış. Bak bu çok güzelmiş ya.
Ben aşırı coştum. Güzel de normal börek işte ya. Çok güzel. Ama Türkiye'de de benzeri yapıldığı için aşırı coşmuyoruz. Kömür ateşinde pişen var. Onu da deneyeceğiz. 2 börek, 2 çay. Toplamda 19 mark tuttu. Hükümet binasına giriyoruz. Bakalım içerisi nasılmış. Sizlere birazcık oraları gösterelim. Bruno Bey devletinin kapılarını bizler için açtı. Merhaba, hoş geldiniz. Ya kusura bakmayın, devlet biraz dağınık. Şey yapamadık, muhalefet, analar, iktidar hepsi birbirine girdi. Sonra gelseniz daha iyi olur. Sonra alayım ben sizi. Hadi bu da bende kalsın. Görüşürüz. Belediye binasından çıktık. İçeride göreceğiniz şeyler bizim gösterdiğimiz kadar ekstra fazla bir şey yok. Oranın mimarisini görmek için giriyor insanlar. Aynı zamanda içeride bir de bir sanat müzesi gibi bir yer var. Giriş kişi başı 10 mark. Değer mi değmez mi tamamen sizin tercihiniz. Biz beğendik. Dün giremediğimiz Bursa Bezisten'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlar Bezisten'e kapıdan baktık. İçeri giriş kişi başı 5 mark. Ama biz kapıdan bir baktık. Çok gezilecek bir şey gibi değil. Birazcık sanat galerisi gibi duruyordu. Çok da giresimiz gelmedi, yalan olmasın. Ben hani içeriye girip içeride eski yapıyı görürüz sandım. İçeriği restore edip sanat galerisine çevirmişler. Şimdi sizi çok önemli, tüm dünya tarihini değiştiren bir yere götürüyorum. Hepimizin öğrendiği bir cümlenin geçtiği yere gidiyoruz arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın çıkış nedenleri, Avusturya Macaristan Veliahtının bir Sırp direnişçi tarafından öldürüldüğü o noktaya doğru gidiyoruz. Tam olarak şu noktada Franz Ferdinand vuruluyor ve Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Zaten burada resmi de var, eşiyle birlikte vuruluyor. Eskiden burası bir kafeymiş. Onlar geçerken burada suikasti gerçekleştirmişler ve tüm dünyanın içinden geçen Dünya Savaşı bu şekilde başlamış. Yanında da bir müze var. Şimdi o müzeye gireceğiz. Tuğba Hanım, Birinci Dünya Savaşı'nı başlatmışsınız. Yok, ben başlatmadım. Müzeden çıktık. Müze çok küçük bir yer. Düşündüğümde böyle tarihi bir noktanın yanında, yani çok da zaten büyük bir şey beklemiyordum. Asıl olay dışarıda. Gösterdiğimiz kadar şeyler var. Sadece bir odalık bir yer. Görmek isterseniz siz de girebilirsiniz. Kişi başı 5 mark. Şimdi Latin Köprüsü'ne geldik. Latin Köprüsü burada söylediğine göre 1541'de ilk olarak bahsedilmiş. Daha eski de olabilir. Hani kaynaklarda en eski bahsedilen 1541'miş. Daha eski olabileceğine dair de söylentiler varmış. Bilemiyorum. Dinlenmek için Cream Shop diye bir kafeye oturduk. Burada Bosna kahvesi söyledik. Bunun daha gelmesini beklerken buranın ünlü tatlısından söyledik. Sampita söyledik. Bir tane de trileçe söyledik. Şöyle kahvemiz de geldi. Şöyle Sampita'nın bir tadına bakacağım ben. Yaş pasta kreması, altında da kek. Bir de trileçeye bakayım. Trileçe farklı bu arada, çok güzel. Şöyle. Ay, sunumsuz yakalandım kahvesi. Türk kahvesine ne kadar benziyor? Arkadaşlar birebir Türk kahvesi. Servisi farklı. Bunları yiyoruz. Sonrasında sizi çok acayip yerlere götürüyoruz. Oradan okuyorum. Church of St. Antonio of Padua kilisesine geldik. İçeri giriyoruz. Bakalım içerisi nasılmış. Kiliseden çıktık. Kilisede bir tane adam vardı. Adam kendi kendine konuşuyor. Önce biriyle konuşuyor sandım. Evet, köşeyi dönünce Sonra acaba dua mı ediyor dedim ama bayağı sohbet ediyor. hay tepki falan da veriyor. Mesela diyor ki yani böyle bir şeyler söylüyor. Kol hareket yapıyor. Sonra diğer olarak cevap veriyor. Hani çoklu kişilik bozukluğu canlı olarak gördük galiba. Ben ilk başta şeye baktım, kulaklarına baktım, hani kulaklık falan vardı, telefonla konuşuyor. Densizin biridir hani, senin içinde telefonla konuşuyorduk. Yok yani bayağı delinin biriymiş. Kilise arkadaşlar gördüğünüz kadar çok coşmadık. Öyle söyleyeyim. Ağaçlar falan güzel. Ne güzel süslenmiş, tam bu Christmas sonrası olduğu için de etraf bayağı süslü püslüydü. Toplayamamışlar. Yani toplama fırsatı olmamış. Şimdi sizi asıl heyecanlandığımız yere doğru götürüyoruz. Çok fena bir yerden açılış yapacağım şimdi, bak. Neredeyiz? Teleferiye bindik. Tuğba Hanım'la birlikte şu an yukarı doğru çıkıyoruz. Bakınız. Bayağı gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu teleferik zaten yok tamam. Sallanıyor dur yürüyünce. Teleferiye biniş kişi başı 30 mark ama tüm şehir ayaklarınızın altında. Gidiş dönüşü bilet bu arada. Yukarı çıkıp aşağı iniyorsunuz. İsterseniz 20 km'ye sadece gidiş alabilirsiniz. Dönüş için de patikadan yürüyorsunuz. Ama patika kış zamanı güvenilir değil gibi geliyor bana. Çünkü kayma ihtimali falan da var ve 2 kilometrelik bir yol. Normalde arkadaşlar bakın güzel tarafını söyleyeyim size. Kabini kapatmak için ekstra para ödenmesi gerekiyor. Ama biz geldiğimizde kimse olmadığı için rahat bir şekilde binebildik. Aşırı keyifli ya. Zaten varmak üzereyiz. Şu karşımızdaki yer 7 dakikalık bir yolculuk. Tuba biraz tedirgin oldu arkadaşlar. Yükseklik korkusu peydah oldu.
Çok güzel görünüyor burada. Teleferikten indikten sonra hemen üst katında bir kafe var. Teras kafe. Oraya gelebiliyorsunuz. Böyle ağaçların içine diyor şey gösteriyor. Hani şöyle camın kenarında Tubik'le birlikte böyle aşağının manzarasıyla kahve içebiliyoruz. Bu arada buradaki kahveler merkezde aynı fiyat. Demin oturduğumuz tatlıcıda espresso 3 markken burada da 3 mark. Americano da 3 mark. Yani fiyatları aynı. Buradan terasa çıkıp böyle manzarayı görebiliyorsunuz. Şöyle tüm şehri buradan görebiliyorsunuz. Hatta ülkenin farklı yerlerinde buradan görebiliyoruz. Bu arada bu teleferik binasının dışında da böyle yaşam alanları var. İsterseniz buraya çıkıp burada vakit geçirebiliyorsunuz. Burada kamelyalar var, ne bileyim şehir manzarası vesaire. Aynı zamanda buradan yürüyerek inebileceğiniz araba yolu da mevcut. Aynı zamanda bir patika da mevcut. Oralardan da inebiliyorsunuz. Şimdi aşağı iniyoruz. Öyle bir denk getirdik ki yine yalnızız. Tam da arkamızdan bir grup geliyordu. Yani 10 kişi alıyor bu. Şansa yine baş başa iniyoruz. Şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Teleferikten indikten sonra Brewery HS diye bir yere oturduk. Kapalı bir mekan. İçeri girince içerisi bayağı güzel. Bak etrafı gösteriyorum size. Ve çok tatlı bir mekan. Eski bira fabrikasının hemen altında olan bir yer. Retro şişede, 90'lardan kalma şişede biraları var. İsterseniz buraya gelip yemek de yiyebiliyorsunuz. Merkeze göre alkoller birazcık daha pahalı ama yemeklerin fiyatları benzer, yani çok şey değil ama galiba buranın biraz porsiyonları küçük. Eğer gelmeyi düşünüyorsanız rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Biz bir dinlendikten sonra gezmeye devam edeceğiz. Biraz oturduktan sonra dün geldiğimiz katedrale geldik. Bugün açıktır diye. Yine kapalı. Bir yanda bir tane daha burada görülmesi gereken yerler arasında bir kilise vardı. Orası da kapalı. Yarın Mostar'dayız gerçi de. Sonraki gün sabahtan geleceğiz. Şimdi birazcık yürüyeceğiz. Mağazalara falan bakacağız. Ondan sonra yemeğe doğru geçeceğiz. Çünkü bugün artık gezecek hiçbir yerimiz kalmadı. Her yerimize gezdik yine. Her zaman olduğu gibi. Birazcık etrafı dolaştıktan sonra Klopa isimli mekana geldik. Bu güzel hanımefendiyle birlikte. Şimdi bir sipariş verdik. Burada 2 kişilik bir tabak varmış. Ondan söyledik. Burger köftesi var. Et tavuk şiş var. Ve böyle bir sosis var. Altına patates ve burada bir karışık salata tabağı var. Yanında da soslar birlikte ekmek geliyor. Bu tabağın fiyatı 59 mark, yani 25 euro civarı. Tabii şimdi cevapçıya gidersen daha ucuza da yersin daha fazla eti. Ama burası bir restoran olduğu için böyle zaten sonraki günlerde sadece cevapçıya gidiyoruz. Başka bir yere gitmiyoruz. O tavuktan da burger köftesi yapmışlar. Bu da çok lezzetli ama et olan daha güzel. Burasının diğer restoranlardan farklı şuymuş. Burada olan sebzeler, hem etler hepsini kendileri yetiştiriyorlarmış. Kendi tarlaları, kendi ahırları, kendi üretim yerleri varmış. Ve oradan direkt kendileri üretip sofraya getiriyorlarmış. Böyle bir özelliği varmış buranın. Gelirseniz tavsiye ederiz. Balkanlara gelmişken tabii ki de bir buranın rakiyasını denemeden olmaz. Bu üzümlü, lezzetli ama bir daha çok coşmayacağım bir şey. Ben bizim rakımızın o sert halini daha çok seviyorum. Yalan olmasın. Yemeğin üzerine bir tatlı söyledik. Buranın kendi, yani daha doğrusu buranın derken bu mekanın kendi tatlısı. Klopa Kuca mı, öyle bir isim var. Süt gibi bir şeyin içinde bir kek ve üzerinde hani orman meyvesi gibi duruyor ama ne çıkacak çok merak ediyorum. Neymiş bir görelim en azından. Bakalım dökmeden yiyebileceğim. gibi duruyor bu arada. Hafif bir tatlı, çok güzel yani. Tarçınlı bir kek var. Pirinç muhallebisi. Üstünde de çilek vişne karışık. Şimdi biz bunları yiyoruz. Sonrasında bakalım neler yapacağız. Bir yarın çok erken saatte Mostar'a gideceğiz. Ne yapacağımız belli olmaz. Mekandan kalktık. Yarın buranın saatiyle 5'te çıkmamız gerekiyor. 6'da otobüsümüz var. Bilerek Mostar için en erken otobüsü aldık. Dönüş için de en geç aldık ama en erken otobüs saat 6'da, en geç dönüş de 6'da. Ve yolda 2,5 saat sürüyor. Siz tabi Mostar videosunu ayrıca izleyebilirsiniz. Bu video sadece ve sadece Saraybosna videosu. Haberiniz olsun. Böylelikle Saraybosna'da 1,5 günümüzün sonuna geldik. Şimdi biz yarın Mostar'a giderken sizi hemen ondan sonraki güne yönlendiriyoruz. Ama ben unuturum ki 2 gün sonra nasıl geçer. Ve normal geçtik. Şöyle geçtik bak. Günaydın arkadaşlar. Bugün Bosna Hersek'te 4. Saraybosna'da 3. günümüz. Siz dün ne yaptığımızı bir sonraki videoda göreceksiniz. Son günümüz aslında. Hava artık burada soğudu ama yine çok aşırı soğuk değil. -1 derece. Şimdi nereye gidiyoruz hayatım? Kömürde pişen boşnak böreği yemeye. Haydi bakalım gidelim. Saç isimli börekçiye geldik. Yine bir kıymalı, bir peynirli söyledik. İçerisi çok dar, dışarısı çok soğuk. Yani artık tercihi tamamen size bırakıyorum. İçeriği sizin için çekebildim. Burası diğer yerden farklı pişiriyor. Üzerinde ve altında kömürlerle, kömür ateşinde pişiyor. O açıdan birazcık daha farklı. Aynen, yok bunun güzel. Hamuru çok güzel. Çıtır çıtır. Odun ateşinde piştiği için odun kokusu ve tadı geliyor. Ve iç malzemesi de kaliteli bu arada. Yani soğan falan da koymuşlar. Sadece biraz baharat yok. Ama hani o tamamen bizim kendi damak tadımızla ilgili bir durum. Belki baharatlı olanı sevmeyen de olabilir.
Ama güzel, sade. Yağlı değildi, beni yormadı. Evet. Burada tepede bir kale var. O kaleye doğru gidiyoruz. Ufak bir yürümemiz var. O yürüme sırasında size etrafı çekeceğim. Siz de güzel böyle karlı bir Saraybosna manzarasına bakın bakalım nasılmış. Yellow Fortress, Sarı Kale dedikleri kaleye geldik. Kaleye nereden geldik onu göstereyim size. Mezarlığın hemen aşağısından buraya kadar çıktık. Tüm Saraybosna'yı buradan görebiliyorsunuz. Bakın geçen çıktığımız teleferikle şu tarafta. Yani bayağı yüksek bir yer burası. Yazın buraya 15 dakika yokuş çıkıp gelmek ne kadar mantıklı? Tabii siz karar verirsiniz. Biraz yorulduk, biraz dinleneceğiz. Sonrasında aşağı doğru dönüş yapacağız. Biraz yorucu. Soğukta ama daha kolay oluyor. Ne oldu? Niye sevindin? Niye sevindin? Yokuşun hemen aşağısında, baş çarşının hemen üstünde Cafe Behut diye bir kafeye oturduk. Şöyle bir americano söyledik. Tanesi 3,5 mark. Gayet lezzetli. A few moments later. Arkadaşlar bu arkamızda görmüş olduğunuz kilise meydanda bulunan Ortodoks Church diye bir kilise. Normalde giriş buraya kişi başı 2 markmış. Ama içeride çok cins bir adam vardı. O da girmeyin git yaptı böyle. Sinir olduk. O yüzden böyle arkamda gördüğünüz kadar size gösteriyorum. Bina çok güzel. İçerisi de çok güzel görünüyordu ama izin vermediler. Sebebini anlamadım. Arkadaşlar eğer çok üşüdüyseniz devlet size hizmet olarak buraya ateş yakmış. Gelip ısınabiliyorsunuz. Bakın stopa. Ellerinizi böyle ısıtabilirsiniz. Biraz da poponuzu ısıtabilirsiniz. Bugün arkadaşlar yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. O yüzden bugün oturacağız, dinleneceğiz. Artık bu tatilimizde gezilecek hiçbir yer kalmadığından gerçekten bir tatil gibi. Normal insanların yaptığı gibi oturacağız, dinleneceğiz. Hava zaten çok soğuk. Size tavsiyem eğer gezecekseniz hava durumuna bakın. Şu an bak kamerayı tutuyorum elinde, elim üşümeye başladı ki elimde eldiven var hani ona rağmen. Burada Konzum diye bir markete girdik. Markette fiyatlara baktık. Aşırı uygun her şey. Özel Bu etin fiyatı biraz sinir bozdu. 6 Euro'dan başlıyor. 5-6 Euro'dan başlıyor. İyisine doğru 10 Euro'ya kadar çıkıyor en fazla. 10 euro dediğin zaten 380 lira kilosu. En pahalısı. Elmayı alamıyoruz şu an o fiyatı. Bayağı uygun, biraz moral bozucu. Onun dışında marketteki ürünlerde yine temizlik malzemeleri, şampuanlar vesaire. Onlar burada pahalı, bizde daha uygun fiyatlı. Tubik Hanım'la birlikte İnat Kuca isimli bir mekana geldik. Sadece yerel yemekler yapılıyor. Masada bu şekilde içinde eski eserler mevcut. Tuğba Hanım buranın sahanından söyledi. Ben de sinide cevap söyledim. Evet, porsiyonlar gerçekten büyükmüş. Bu Tuğba Hanım'ın Sarajevski sahan dediği, içinde hem buranın sarması dolması var hem de et var. Benimkinde ise sadece et var. O daha mantıklı gibi arkadaşlar. Çünkü aynı et orada da var. Ortasında pilav var. Yanında bu arada ekmek de getiriyorlar. Şöyle bir sepet ekmek var. Kokusuyla geldi bu arada. Bu fena bir şey gibi duruyor. Yani şöyle göstereyim. Paramparça oluyor yani, öyle güzel pişmiş. Çok lezzetli. Çok beğendim. Şöyle soğan dolması var Tuğba'nın tabağında. Lokmalık. Bizdeki dolmaların içinde sadece pirinç ve et oluyor. Bunda sadece et var. Bayağı lezzetli. Benim söylediğim sadece et olan tabak 20 mark. Tuğba'nın söylediği han ise 25 mark. Aşırı uygun. Bayağı uygun. Yani çünkü bir de neredeyse şurada bir 300 gram falan et var. Gelirseniz buraya kesin gelin arkadaşlar. Biz buraya ilk günlerde gelseydik büyük ihtimal diğer günlerde gelirdik. Burası şu an favori. Bunları yiyoruz. Sonra devam. Ne yapacağız bilmiyorum, bakacağız. Yemeğin üzerine dün oturduğumuz yerde merak ettiğimiz bir şey vardı. Fıstıklı trileçe yapmışlar. Nasıl oluyor çok merak ettik. Onu denemek istedik. Normal trileçeden farklı. Üzeri fıstıklı ama ne kadar sütlü. Şöyle bir tadına bakayım. Sütlü çok güzel. Bayağı başarılı. Güzel ama normali tercih ederim ben. Bir de karamel daha çok yakışıyor. Ama üzeri full fıstık, o açıdan çok güzel. Birazcık yürüdükten sonra ilk gün geldiğimiz Celtic Pub'a tekrardan geldik. Burada birazcık vakit geçireceğiz artık. Gezecek bir yerimiz kalmadı. Akşama kadar burada takılacağız. Sonra akşam yemeğine gideriz. Bakarız keyfimize göre yani. Burada aşırı uygun arkadaşlar biralar. Draft bira söyledim. Bu bira 90 liraya denk geliyor. Tuban'ınki de 70 liraya denk geliyor. Gayet uygun. 2000 years later. Tubik Hanım'la birlikte Ferhatoviç isimli cevapi köftesi yapan yere geldik. Burada yer bulmak bayağı zor oluyor. Özellikle cumartesi akşamı. Biz de hiç bilmediğimiz insanlarla birlikte oturduk. Ama yine de Tuğba Hanım'la karşı karşıyayız. Tuğba'ya cevapi köfte söyledik. Bana leskavika söyledik. Ve tabii ki de yanında kaymak söyledik. Bakalım, buradaki fiyatlar aynı arkadaşlar. Gittiğiniz her yerde aynı. 3 yer dedik. Üçünün de karşılaştırmasını yapacağız. Siparişimiz geldi. Önce Tuğba Hanım'ın bol soğanlı cevapi köftesini gösteriyorum. Gayet güzel. Yanında ekmek de getiriyorlar. Ortaya tabii ki de olmazsa olmaz kaymaktan söyledik. Benim de Fletskavika buranın hamburger köftesi dedikleri köfteden söyledim. Ekmeği de böyle ayrıca getiriyorlar. Tadına bakacağım tabii ki de. Dün Tuğba Mostar'da yedi. Benim yeme şansım olmadı. Yani tadına baktım ama hani kendi canım çekmişti. Dün de gittiğimiz yerde kalmamıştı. Güzel ya. Aşırı lezzetli. Efsane ya.
İşin güzel tabii ekmeği de yağlı yapmışlar. Bayağı da yağlı. O yüzden biz bunu yiyoruz ve devam ediyoruz. Cevapi köfteciden kalktık ve hemen dibinde ilk gün oturduğumuz ama Tuğba'nın çok sevmediği yere bir şans daha vermek istedik. Puanı çok yüksek çünkü. Cream Shop. Burada da krem pita söyledik. Tatlının tadına bakacağız ama ayrıca şunu söylemek istedik. Cevapi köfteler arasında bir sıralama yaptık kendi aramızda. En çok beğendiğimiz cevapi köftesi son yediğimiz yer oldu. Ferhotonç. En çok beğendiğimiz kaymak ise dün akşam gittiğimiz Zelyo oldu. Ama burada bence önemli olan köftenin lezzeti, etin Aynen. lezzeti. Bu son gittiğimiz, az önce gittiğimizin köftesi daha yumuşak. Öbürlerininki biraz daha böyle soda koydukları için oluyor bu arada o. Plastikleşiyor. Ama zamanda- kötü değil bu arada. Evet, Onlar hiçbiri kötü değil. Hepsi çok güzel. Fiyatlar aynı zaten. O yüzden fiyatlar önemli Ama o karşılaştırma köfteyi yapmaya gerek yok. biliyorsunuzdur zaten. O. Aynen. İkinci sıraya ilk gün gittiğimiz Dunya'yı koyduk. Üçüncü sıraya da dün akşam gittiğimiz yeri koyduk. Kremita da bu şekil. Tuğba'nın en çok korktuğu şey bunların yumurta kokması. Komple bir alayım. Hemen mi? Bunun fiyatı 3,5 mark. Fiyatı hani porsiyona göre fiyat çok uygun. Ona hiçbir şey diyemem. Bunu yiyoruz, devam ediyoruz. Tatlı yedikten sonra birazcık yürüdük ve artık o kadar yorgunuz ki yatmaya doğru gidiyoruz. Sabah artık dönüş yoluna geçeceğiz. Bir kahvaltı yaparız. 2 kadeh viski içerim. Başka yapacak bir şey kalmadı. Sizi o zaman sabah kahvaltısına gönderiyorum. Bu da artık son gönderişim. Nasıl gidelim Tuba? Hiç göndermedim bizi sabah. Nasıl? Dur bekle yap bir de. Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Bugün Saraybosna'da, Bosna Hersek'te son günümüz. Şimdi gideceğiz. Kahvaltı yapacağız. Hadi gidiyoruz artık son. Videonun sonuna geliyorsunuz ona göre. Kahvaltı için Mirvika Old Town isimli mekana geldik. Birçok tatlıyı, birçok kahvaltıyı tercih edebiliyorsunuz. Tercih ederseniz böyle tatlı tercihler mevcut. Aynı zamanda tuzlu kahvaltı da tercih edebiliyorsunuz. Mekan çok tatlı bir mekan. Fiyatlar da makul. Çok pahalı bir şey değil. Tuğba'ya Bosna kahvaltısı söyledik. Kaymağından, reçelinden, ayvarından. Domates, peynir, buranın pastırması, sucuğu. Benimkinde ise benimki birazcık daha farklı bir tabak. Daha böyle midesini sevmeyenler için. Turşu bile var benimkinde. Turşu, patates, sosis, bagel ve donut var. Aynı zamanda şöyle çay söylediğinizde de çay geliyor. Böyle çok şekilli duruyor ama çaylar genelde 4 mark civarı. Şimdi biz bunları yiyeceğiz. Sonrasında artık dönüş yoluna geçiyoruz. Kahvaltı ile ilgili konuşacaktık ama ilk günden beri geldiğimiz bu katedralin sonunda açık olduğunu gördük. İçeride ayin var. Aşırı bir kalabalık var. Rahibeler de bekliyor. Fotoğraf çekmek, video çekmek yasak. Ben yine size içeriği biraz çekebilmeye çalıştım. Size kahvaltıdan bahsedeceğim arkadaşlar. Kahvaltı yaptığımız yere kesinlikle gidin. Kahvaltı yapmak için bile olmasa tatlı yemek için gidin. Bizim o söylediğimiz çaydanlıkta olan çay 4 mark. Yanında, yani çayın yanında bir tane makaron geliyor. Bal geliyor. Ginger shot diye bir şey var. Böyle zencefilli, portakallı gibi böyle bir shots var. Yanında limon suyu var. Yani 4 marka içebileceğiniz yan ürünleriyle birlikte en iyi içecek. Kahvaltıda zaten her şey çok lezzetliydi. Biz iyi ki son gün gelmişiz. Eğer önceden gelseydik büyük ihtimalle hep buraya gelirdik. Kahveye, tatlıya. Her gün börek Evet. insan bakıyor. Her gün börekten gerçekten yoruluyor. Yemek gibi bir şey. Evet. Ya biz en azından size farklı yerleri de göstermiş olmak istedik. Umarım beğenmişsinizdir. Hava nasıl hayatım? Çok soğuk ya bugün, buz gibi. Aşırı bir soğuk var. Biz şimdi havalimanına geldik. Size gösterebildiğimiz her yeri göstermeye çalıştık. Bir de kış olduğu için bazı yerler kapalıydı. Oralara gidemedik. Mesela şelalelerin olduğu bölgeler hep kapalıydı. Nisan'da açılıyor, Mart'ta açılıyor. Pazar günü zaten her yer kapalı. Ona göre tatilinizi planlayın. Umarım etrafı güzel gösterebilmişizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızı bizimle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Neden hayatım? Bedava. Aynen öyle bedava. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bye. Bitti.